ateist arkadaşların kafasına, gözüne sokuyorum. Diyorlar ki yani ahlak için Tanrı'ya gerek yok. Ateistler de ahlaklı olabiliyor. O zaman Stalin evrimleşmemiş. Mao da evrimleşmemiş. Evet. Öncelikle İslam'dan çıkanlarda ahlak mahlak yok, onu söyleyelim yani. Ne söylüyorsan hepsi masaldır. Sadece laftır. Yahudi ahlaklıymış değil mi? Hani ahlak olmak için dine gerek yoktu? Arkadaş herhalde farklı bir gezegende yaşıyor. Ben tam tersini sayarım şimdi. Ayıp olur. Hayırdır, duygularını mı kaldıracaksın? Dalga mı geçiyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Diyorlar ki yani ahlak için Tanrı'ya gerek yok. Ateistler de ahlaklı olabiliyor. Yani ahlakın aslında kaynağından çıkan bir şey de. Yani ahlakın kaynağı dinler mi? Yoksa ortada gördüğümüz bazı ateistlerin ahlaklı oluşları kendilerine göre ahlakın Tanrı'dan değil de evrimsel süreçten, işte evrimsel ahlak adı altında söylediği yerden de ahlak çıkar mı? Cevap vermemi istiyor mu gerçekten? İslamiyet'ten çıkan kimseyle diğer dinlerden çıkan kimse, yani Müslümanlıktan sonra ateizmi seçenle başka dinlerden sonra ateizmi seçen aynı değil. Müslümanların içinden ateist olan da ahlak sukut eder. Diğer dinlerdeki sukut etmez. Aradaki fark çok farklı. Çünkü İslamiyet'in bir özelliği var. İslamiyet bizim A'dan Z'ye kadar, dişimizden tırnağımıza kadar her noktamızı değiştirmiş. Her şeyimizde bir ölçüsü var İslamiyet'in. O İslam'ın zincirinden çıktığında insan her şeyin zincirinden çıkıyor. Ateistlerin daha ahlaklı olması vesairesi, işte bazı ateistler ahlaklı. Öncelikle İslam'dan çıkanlarda ahlak mahlak yok, onu söyleyelim yani. Eğer söyleyeceklerse illa ben bu Türkiye Cumhuriyeti içindeki yakın tarihte olanları tek tek söylerim. Bakacak suratları kalmaz. Onun dışındakileri söyleyelim. Gayrimüslimlerde, ateist olanlarda ahlak kalabilir. Az da olsa kalıyor. İnsani seciyeler kalabiliyor. Çünkü orada mesela Hristiyanlıkta, Hristiyanlığın hayata dair verdiği pek bir şey yoktur. Genelde papazların koymaları. Yani düşünün ki Ortodoks'tan sonra Katolik, Katolik'ten sonra Ortodoks, oradan sonra Protestanlık çıkıyor, Kalvinizm çıkıyor, Anglikan çıkıyor, Luteranizm çıkıyor vesaire, ama hepsi Hristiyan kalıyor. Birbirine taban tabana zıt olduğu halde yine hepsi Hristiyan oluyor. Niye? Çünkü Hristiyanlığın içinde itikada taalluk eden, İsa Aleyhisselam'la almış çok fazla bir kural yok. Adam ne kadar dışarı çıksa İsa Aleyhisselam adı kaldığı sürece Hristiyan kalabiliyor. Ama İslamiyet'te, itikatta da, amelde de boş taraf yok ki. En ufak bir noktada hemen çıkıveriyor insan dinden. Dolayısıyla İslamiyet'in dairesinden çıkan kimsenin hayatındaki bütün amelleri, her şeyleri bir anda İslam dairesinin dışına çıktığı için fıtrat olduğu gibi bozuluveriyor. O yüzden dikkat edelim. Bütün mezhepler teferruat konusunda, feri meselelerde, yani esasatta değil, feri meselelerde hemen hemen ameli mezhepler birçok konuda da ihtilaf etmiştir. Ama İslam'dan çıkanın hakkı hayatı olmadığı konusunda İslam'dan Müslümanken çıkanın yalnız. Mesela bir adam zaten ateistken olmuşsa veya anne babası burada, ondan sonra gayrimüslimken olmuşsa vesaire, veya İslamiyet'i hiç bilmemiş, hakkında öğrenmemiş ama ateist olmuş, bunlar değil. Bayağı dört dörtlük Müslümanken çıkmışsa bütün mezhepler onun fıtratının bozulduğu konusunda hemfikirdir. İnsaniyet fıtratı bozulur. Şu anda da dikkat edin. Bakın şu anda İslamiyet'ten çıkmış olan bazı kimseler var. Önceden İslamiyet dairesinde iken, İslamiyet dairesinde olduğu bilinirken şu anda İslamiyet'ten çıkmış olan kimseler var, hepiniz biliyorsunuz. Bir bakın ne iş yaptıklarına. Yaptıkları tek iş vardır. A'dan Z'ye kadar, sabahtan akşama kadar YouTube ekranlarında İslamiyet'i kötülemek dışında hiçbir iş yapmazlar. Sadece bir tek dertleri vardır, İslamiyet'i kötülemek. Demek ki mezhepler haklıymış. Diyorlar ki İslam dairesinden çıkan kimsenin fıtratı bozulur. Fıtrat bozulması meydana gelir. Ama başkası için söylemiyor bunu. Hristiyanlıktan çıkan için söylemiyor bunu. Yahudilikten çıkan için söylemiyor bunu. Başka dinlerden çıkan için söylemiyor, ama İslamiyet'ten çıkanın fıtratının bozulacağı konusunda bütün mezhepler hemfikirdir. Bütün mezhepler, istisnası yok, hemfikir. Demek bir hakikat var orada da. Evet. Ayrıca gelelim işin mantıki tarafına gelelim. Ahlak dediğimiz hadise, hazlardan taviz vermek, gerekirse başka insanları da kendin kadar düşünmek, bazen zahmete girmektir. Ahlak budur. Aristo'nun tabiriyle orta olmak demektir. Yani ne her istediğini yapmak, ne de her zahmete katlanmak değil. Başka insanlara da zarar vermeyecek kadar kendinde zahmete katlanmak veya hazzından taviz vermek anlamına gelir. Peki ama insan doğuştan hazzın her türünü ister, zahmetin her türünden kaçar. Böyle bir durumda bir toplum yapısı oluşmaz. Ahlak denen şey bir başkası da var olduğunda var olur. Dağın başında yalnız başına yaşayan bir adam hakkında çok ahlaklıya denecek bir taraf olabilir mi? Ahlak toplumda gerçekleşir. Ahlak kalabalıkta gerçekleşir. Ahlak başka insanların olduğu yerde var olur. Öyleyse başka insanların var olduğu yerde başka insanları da kendin gibi düşündüğünde ahlak meydana geliyor. Öyleyse başka insanları da kendin gibi düşünmek için insan duyguları buna uygun mu? Değil. Nasıl değil? İnsan hazzın her türünü ister. İster
İster mi istemez mi? İster. İnsan zahmetin her türünden kaçar. Yapısı budur. İnsan budur. Bunlar ise bu şekilde olduğunda herkes hazzın hepsini istese, acının her türünden kaçsa toplum meydana gelmez. Kaos meydana gelir. Anarşi meydana gelir. Aşikar bu. Toplumun meydana gelmesini istiyoruz. Yani ahlak olsun istiyoruz. O zaman insanın hazdan taviz vermeyi kabul etmesi gerekiyor. Zahmete katlanmayı kabul etmesi gerekiyor. Peki o zaman insan şu soruyu sorar. Niçin hazzımı terk edeyim? Niçin zahmete katlanayım? Buyur bir cevap verelim. Efendim insan olan yapar. Dalga mı geçiyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Kant'ın felsefesini okuyun. Alın okuyun Kant'ın felsefesini. Aynen şöyle diyecektir. Yapmalısın. Ahlaki öğüt söylüyor. İyi de niye dersen cevap şöyle gelir. Çünkü yapabilirsin. Kant zeki biridir. Ölümüne yakın fikrine ilave yapar. Der ki ateist arkadaşların kafasına gözüne sokuyorum. Kant der ki ahlakın yani yasaya uymak, ahlak yasasına uymak ile mutluluk bir araya gelmiyor. İnsan da mutluluk arar. Ahlak yasasına uymakla mutluluk bir araya gelmediği için bu ikisini bir araya getirecek bir sebep lazımdır. Ve iki şeyi söyler. Bir ruhun ölümsüzlüğü, iki Tanrı yani ruhu ölümsüz yapacak Tanrı gereklidir. Eğer Tanrı kabul edilmezse, eğer ruh ölümsüz olmazsa senin söylediğin insan ahlaklı olur dine gerek yok. Ne söylüyorsan hepsi masaldır. Sadece laftır, sadece sözlükteki kelimeleri bir araya getirmişsin cümle kurmuşsun bu kadar. Fiiliyatta karşılığı yoktur. Ayrıca bu insan ahlaklıdır, bu insan ahlaklıdır demek ile o insan ahlaklı olmuş olmaz. Adamın eline yetki verirsin, imkan verirsin. Ondan sonra anlarsın kim olduğunu. İşte Yahudiler ellerine siyasi bir güç geçirdiler. Tarih boyunca ellerinde güç yoktu. Son 100 yıldır ellerine bir güç geçirdiler. Nasıl yapıyorlar? Yahudi ahlaklıymış değil mi? İslamiyet ne diyordu? Yahudide ahlak olmaz. Yahudi olmayan insan kabul etmeyen bu insanlarda ahlak olmaz diyordu. Olur mu canım? Yahudide de ahlak olur. Niye sadece Müslüman'da olsun? Peki al sana elinde yetkisi var, silahı var, gücü var, maddi. Ne oldu sonucu? Ateizmin eline güç geçti. Ne oldu? 50 milyon insanı katletti Rusya'da. Ateizmin eline güç geçti. Ne oldu? 72 milyon 300 bin kişi katletti Çin'de. Başka yerlerdekine saymıyorum. Hani ahlak olmak için dine gerek yoktu? İslamiyet'in dışındakiler de idare eder. İdare edebilir. Ama İslam dairesinden çıkıldığında ahlak mahlak gerçekleşmez. Çünkü eğer ahiret inancı yoksa, eğer Allah inancı yoksa ki ahiret inancı yoksa Allah inancı da yoktur. Allah inancı yoksa ahiret inancı da yoktur. Eğer Allah ve ahiret inancı yoksa insandaki haz ve acıya sınır çekemezsin. Haz ve acıya sınır çekmezsen ahlak meydana getiremezsin. Gerisi boş lakırtı. Ben bazılarından duydum. Efendim diyor dine gerek yok ahlak için. İnsanlar kötü bir toplumda yetiştikleri için kötülük yapıyorlar. Eğer toplum iyi olsaydı insanlar kötülük yapmazdı diyor. Arkadaş herhalde farklı bir gezegende yaşıyor. İnsan denen canlıda, her canlıda hazda sınır tanımadığı, acıdan kaçmakta da sınır tanımadığını herhalde bilmiyor. İnsan denen mahlukun tanımından haberi yok. İnsanın kim olduğundan haberi yok. Bütün insanlar iyi olacak, aha insan da iyi olacak. Hayırdır duygularını mı kaldıracaksın? İnsanı insanlığından mı çıkaracaksın? Hazzını mı yok edeceksin? Öküz mü yapacaksın? Robot mu ne yapacaksın? Bu insan bu şekilde kaldığı sürece insana acıdan daha büyük bir acı cehennem, insana hazdan daha büyük bir haz cenneti ebedi olarak önüne koymazsan sadece gösterişte suni olarak elinde imkan olmadığı sürece bir ahlak gerçekleşebilir. Evet, insanda ahlakın olup olmadığı onun konuşmasından, lafından anlaşılmaz. Ne zaman anlaşılır? Eline imkan geçtiğinde o imkanına mukabil ne yaptığında anlaşılabilir. Gerisi laf-ı güzaftır. Kelimeleri bir araya getirip bir cümle oluşturmuşsun. Onunla insanlarda ahlak için dine gerek yok diye bir cümle oluşturmuşsun. Bu cümlenin dışında bu işin fiiliyatta gerçekleşeceğine dair en ufak bir delilin yok. Olmadığı gibi ben tam tersini sayarım şimdi. Ayıp olur. Evet. Yani bunun devamı olarak da şöyle söylüyor hocam. Hususan evrimci ateistler. Diyorlar ki insanın beyni kendisine yapılmak istemediğin şeyi başkasına yapma üzerine evrimleşmiştir. Dolayısıyla bu da dinlere ahlak noktasında gerek olmadığını, çünkü insanın beyni bu şekilde evrimleşmişse ortaya güzel bir ahlak çıkar diyorlar. O zaman Stalin evrimleşmemiş. Mao da evrimleşmemiş. Evet. Bizim memleketimizdeki bazı adamlar da evrimleşmemiş. Avrupalılar zaten evrimleşmemiş. Tamamlayamamışlar demek ki hocam o noktada. Bizim kameralar da evrimleşmemiş. Elektrik mi gitti? Bu video hoşuna gittiyse ve eğer hala MyRahle'ye abone değilsen, abone ol butonuna basmayı unutma. Ayrıca bu videoyu beğenip, yorum ve paylaşım yaparak bu çalışmaya ortak olabilirsin. Unutma, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.